Evvel zaman içinde yemyeşil vadilerin ortasında Keloğlan ve anasının yaşadığı masalsı bir köy varmış. Bir gün köye sırtında dev bir kamburu olan uzun sakallı ve gizemli bir ihtiyar çıka gelmiş. İhtiyarın çenesinde 7 tel gümüş rengi sakal parlıyormuş. Köylüler ona Kılçene adını vermişler. Kılçene çok tatlı dilliymiş. Ama aslında köylüleri soymak isteyen Sizler sinsi ve çok kötü tatlı bir büyücüymüş. insanlarsınız ve size tüm bilgi ve tecrübelerimle elimden gelen tüm yardımları yapacağım. Köylüler bu yabancıyı sevmiş. Ona sofralar kurup köy odasının en güzel köşesini ikram etmişler. Bu yemekler çok... Keloğlan ise köşeden şüpheyle bakıyor. Bu adamın göründüğü kadar masum olmadığını seziyormuş. Bu adamda bir iş var ama dur bakalım çözeceğiz. Ne işler karıştırıyorsun sen be adam? Gece Neler oluyor olup herkes aşağıda? uyuyunca Keloğlan gizlice dama çıkıp küçük bir delikten ihtiyarı izlemeye başlamış. İhtiyar, sakalındaki 7 teli birbirine sürtünce odanın içi birden mor kıvılcımlarla dolmuş. Dumanların arasından 7 tane kara bıyıklı, koca kabuklu cüce belirip büyücünün önünde eğilmişler. Bana altın, mücevher, gümüş tüm değerli eşyaları getirin. Büyücü cücelere, "Çabuk tüm evlere girin, ne kadar altın varsa çalın," diye sertçe emretmiş. Demek her şey bu sakallardaymış. Cüceler pencerelerden süzülürken Keloğlan, "Demek her şey bu sakallardaymış," diye fısıldamış. Keloğlan sessizce damdan atlamış ve evine doğru giden cücelerden birini takibe başlamış. Dur hele arkadaş, sen de kimsin? Çıktın böyle ortaya. Kendi evinin kapısında yakaladığı cüceyi kolundan tutan Keloğlan, "Dur bakalım," diye bağırmış. Etme Keloğlan, benim bir suçum yoktur. Her şey büyücünün sakallarında Cüce korkudan gizli. titreyerek büyücünün sırrını vermiş. Meğer sakalları kopunca büyüsü bitiyormuş. Besmele çekip sakallarını yolarsan tüm büyü bozulur. Besmele çekip o telleri yolarsan hem biz kurtuluruz hem de büyücü yok olur, demiş küçük cüce. Keloğlan cüceyi bahçedeki ağaca sıkıca bağlamış ve hemen köy odasına doğru koşmaya başlamış. Sevgili köylülerim, veda zamanı geldi. Gün doğarken kıl çene sırtında sizi altın özleyeceğim. dolu torbasıyla Güçlü kalın. kapıda görünmüş, köylülerle Elveda vedalaşmış. dostlarım. Dur Tam gitme o an benden bir hatıra Keloğlan al bakalım. kalabalığı yarmış ve "Dur, gitme, benden de bir hatıra al," diyerek ileri atılmış. Keloğlan bir çırpıda büyücünün üstüne atlamış ve parlayan 7 tel sakalı sıkıca kavramış. "Bismillah," diyerek ilk kılı çektiğinde gökyüzü aniden kararmış ve şiddetli bir rüzgar çıkmış. Büyücü, Bırak beni Keloğlan, Keloğlan, seni zengin sana dünyanın ederim." en zengin adamı yapayım diye çığlıklar atmış. Keloğlan hiç dinlemeden son kılı da koparmış, büyük bir gürültüyle köy meydanı sarsılmış. Kötü büyücü bir duman gibi havaya savrulup yok olmuş, geriye sadece çalıntı altınlar kalmış. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Senin gibi bir Köylüler yiğit bulunmaz. şaşkınlık içinde altınlarını yerden toplamışlar ve Keloğlan'a minnetle sarılmışlar. Herkese adilce altın dağıtıyorum. Buyurun. Keloğlan herkese hakkını teslim etmiş, köye yeniden huzur ve dürüstlük rüzgarları gelmiş. Benim akıllı oğlum sayende tüm köy birikimlerine kavuştu. Evine dönen Keloğlan anasının elini öpmüş, anası "Benim akıllı oğlum," diyerek ona sarılmış. Damdan bakınca bir de ne göreyim? Bizim yaşlı dede sihirle cüceleri çağırıyor. Köylüler Keloğlan için dev bir şölen hazırlamışlar. Masallar yüzyıllarca dilden dile anlatılmış. Gökten 3 elma daha düşer. Biri Keloğlan'a, biri anasına, biri de tüm dürüst insanlara. Masalın önermesi, asıl zenginlik altınlarda değil, harama el uzatmayan temiz bir yürektedir. Bak büyükanne, İncili Masallar kitabı. Evet yavrum, harika bir kitap. Sayfalar parlıyor, karakterler hareket ediyor. Vay canına, ejderha uçuyor. Doğruluk,
her türlü karanlığı aydınlatır. Uyanık bir zihin, kötülüğün en büyük düşmanıdır.